Bu hikaye bir taş yapının değil, bir insanın adıyla başlayan bir direnişin hikayesidir. Mor Gabriel. Onun adı bugün bir manastırla anılıyor ama önce bir insandı. Mor Gabriel 7. yüzyılda Mezopotamya'da yaşamış, Süryani Ortodoks dünyasının en güçlü ruhani liderlerinden biriydi. Bir savaşçı değildi, bir kral değildi ama etkisi ordulardan daha kalıcı oldu. Çünkü o insanları değil, zamanı ikna etti. Mor Gabriel'in yaşadığı dönem inançların çatıştığı, sınırların sürekli değiştiği, güvenliğin neredeyse hiç olmadığı bir çağdı ve tam da bu yüzden onun adı kalıcılıkla özdeşleşti. Ama bu manastır Mor Gabriel'dan çok önce doğdu. Yıl milattan sonra 397. Roma İmparatorluğu hala hüküm sürüyor. Hristiyanlık yeni yeni yayılıyor ve iki keşiş Mor Shemuel ile öğrencisi Mor Shemun. Bugün Midyat olarak bildiğimiz bu yüksek platoya geliyor. Peki neden burası? Neden Mardin? Çünkü burası Mezopotamya'dır. Yani tarımın başladığı, yazının doğduğu, inançların şekillendiği topraklar. Bu bölge sadece bereketli değil, stratejiktir, yüksektir, savunulabilirdir ve en önemlisi sessizdir. Mor Gabriel Manastırı işte bu yüzden bir vadiye değil, bir tepeye inşa edildi. Çünkü burası kaçmak için değil, kalmak için seçildi. Yapım süreci gösterişli değildi. Ne altın kullanıldı, ne ihtişam amaçlandı. Kesme taş, net çizgiler, sade plan. Ama her taş bir mesaj taşıyordu. Biz buradayız ve uzun süre kalacağız. Yüzyıllar geçti, imparatorluklar çöktü. Yeni dinler, yeni diller, yeni sınırlar ortaya çıktı. Ama Mor Gabriel Manastırı aynı yerde kaldı. Adı değişmedi. Amacı değişmedi. Kimliği değişmedi. Ve zamanla bu yapı Mor Gabriel'in adını aldı. Çünkü artık o sadece bir kişi değil, bir duruştu. Bugün Mor Gabriel Manastırı dünyada hala aktif olan en eski Süryani Ortodoks manastırlarından biri. Bu bir övünme değil, bu bir gerçek. Ve şimdi bu kapıdan içeri girdiğimizde sadece bir manastırın bölümlerini değil, bir medeniyetin nasıl ayakta kaldığını göreceğiz. Birazdan bu taşların bize neler anlattığını tek tek anlatacağım. Mor Gabriel Manastırı'nda bugün yaklaşık 60 kişi yaşamaktadır. Bu topluluğun başında bölgedeki Süryani halkının ruhani yönetimini üstlenen metropolit yer alır. Manastırda ayrıca 4 rahip ve 13 rahibe bulunur. Onlar buraya dünyadan uzak, inziva hayatı yaşamak için gelmiştir. Yaklaşık 20 öğrenci eğitim görürken geri kalanlar manastırın günlük işleyişini sağlayan personellerden oluşur. Manastır sakinleri ziyaretçilere kapalı olan üst katlarda yaşar. Karşılaştığımızda ise görüntü alınmaması konusunda hassasiyetle uyarıda bulunurlar. Şimdi sizlere toplamda 4 binayı gezdireceğim ve bu yolculuğa manastırın en eski yapısı olan ana kilise ile başlıyoruz. Hadi birlikte içeri girelim. Mor Gabriel Manastırı'nın kalbine hoş geldiniz. Burası ana kilise. Bu yapı manastırın en eski binasıdır. Yaklaşık 1600 yıl önce Mor Gabriel Manastırı ile birlikte inşa edilmiştir. Yani burada durduğunuz yer yüzyıllar boyunca kesintisiz ibadetin sürdüğü bir mekandır. İlk bakışta mimari sade görünür ama bu sadelik yoksunluk değil, bilinçli bir tercihtir. Süryani geleneğinde gösteriş değil, derinlik esastır. Ancak bu her zaman böyle değildi. Bizanslılar döneminde ana kilisenin tavanı altın ve gümüş mozaiklerle kaplıydı. Işık bu mozaiklere çarpar ve mekan adeta parıldardı. Fakat 15. yüzyılda Timur döneminde manastır büyük bir yağmaya uğradı. Bu mozaiklerin büyük bölümü söküldü, geri dönüşü olmayan şekilde yok edildi. Sadece tek bir yer kurtuldu. Ayini yöneten din adamının bulunduğu bölümdeki tavan mozaikleri kutsal kabul edildiği için zarar görmeden günümüze ulaşabildi. Bugün yukarı baktığınızda gördüğünüz sadelik aslında kaybedilmiş bir ihtişamın sessiz tanığıdır. Bu yüzden ana kilise sadece bir ibadet alanı değil, aynı zamanda tarihin izlerini taşıyan bir hafızadır. Bu mekan yüzyıllar boyunca ruhani eğitimlerin verildiği, önemli kararların alındığı, Süryani toplumunu etkileyen toplantıların yapıldığı bir merkez olmuştur. Yani burası hem ibadet hem de yönetim alanıdır. Tavan
Tavana tekrar bakın. Işık içeri rastgele girmez. Belirli açıklıklardan belirli saatlerde süzülür. Bu düzen dua vakitlerini ve kutsal zamanları belirlemek için tasarlanmıştır. Mimari inançla birlikte çalışır. Ana kilisenin yönü de tesadüf değildir. Doğuya bakar. Güneşin doğduğu yön, dirilişin ve yeniden doğuşun simgesi. Her sabah güneş ilk ışıklarını önce buraya bırakır. Burada edilen dualar Süryanicedir. İsa'nın konuştuğu Aramice'ye en yakın dillerden biri. Yani bu taşların arasında yankılanan ses 2000 yıllık bir geleneğin devamıdır. Ana kilise Mor Gabriel Manastırı'nda yaşayan herkes için bir merkezdir. Rahipler, rahibeler, öğrenciler hepsi günün bir bölümünde burada buluşur. Çünkü burası sadece bir bina değil. Bu manastırın kalbidir. Şimdi bu kalpten ayrılıp Mor Gabriel'in diğer bölümlerini tek tek keşfetmeye başlayacağız. Şu anda Mor Gabriel Manastırı'nın eski yemekhane bölümündeyiz. Ortada gördüğünüz büyük taş ise bir hamur teknesidir. Bu taş 7. yüzyılda çevredeki köylerden özellikle getirtilmiştir. Yüzyıllar boyunca manastırda yaşayanlar için ekmek hamuru işte bu teknede hazırlanmıştır. Tarihte burası Theodora Kubbesi olarak anılır. Bu bölüm milattan sonra 540 yılında inşa edilmiştir. Yapımında İstanbul'daki Ayasofya'nın inşa edilmesini sağlayan Bizans İmparatoru Justinianus'un eşi İmparatoriçe Theodora'nın gönderdiği maddi destek etkili olmuştur. İşte bu nedenle bu yapı onun adını taşır. Theodora Kubbesi ilk bakışta sade bir mimariye sahip gibi görünür. Ancak dikkatli bakıldığında dönemin ileri mühendislik bilgisini yansıttığı hemen fark edilir. Bu yapının en çarpıcı özelliklerinden biri dıştan kare, içten kubbe planına sahip olmasıdır. Bu geçiş taş ustalığının ve mimari zekanın açık bir göstergesidir. Şimdi tavana bakın. Kubbe üzerinde gördüğünüz küçük boşluklar dekoratif amaçlı değildir. Bu açıklıklar içerideki sesin yankı yapmasını sağlamak için bilinçli olarak bırakılmıştır. Çünkü bu mekan sadece yemeklerin yenildiği bir alan değil, aynı zamanda toplantı salonu olarak da kullanılmıştır. Bu bölümde dikkat çeken bir başka detay ise burada gördüğünüz Mor Gabriel Manastırı'nın maketidir. Bu maket kibrit çöplerinden yapılmıştır. Sabırla tek tek. Tıpkı manastırın kendisi gibi. Bu küçük maket burada yaşayanların emek, zaman ve inançla kurdukları hayatın sessiz bir sembolüdür. Theodora Kubbesi bir yemekhane olmanın ötesinde. İmparatorluk desteğiyle inşa edilmiş, topluluğu bir araya getiren, bilgiyle, sesle ve taşla şekillenmiş çok amaçlı bir mekandır. Birazdan bu kubbenin altından çıkacak ve manastırın diğer bölümlerini keşfetmeye devam edeceğiz. Theodora Kubbesi'nden çıkarken hemen yanımızda dikkat çeken bu dikdörtgen taş yapı manastırın en sade ama en eski bölümlerinden biridir. Tavanın oval formda olması bu yapının ses ve mekan dengesi gözetilerek inşa edildiğini gösterir. Adı bugün tam olarak bilinmese de bu tür mekanlar geçmişte toplanma, dinlenme ve hazırlık alanı olarak kullanılmıştır. Sessizliği ve yalınlığıyla bir geçiş mekanı olma görevini üstlenir. Şimdi birkaç adım sonra çok daha farklı bir alanın içine geçiyoruz. Burası Mor Gabriel Manastırı'nda yaşamını yitirmiş din adamlarının gömüldüğü bölümdür. Süryani geleneğinde din adamları dünyadan ayrıldıktan sonra da ibadetin sürdüğü mekanlara yakın tutulur. Bu ölümün bir son değil, inancın devamı olarak görülmesindendir. Burada gösteriş yoktur, sadelik vardır, sessizlik vardır. Ve şimdi bu sessizliğin içinden geçerken Mor Gabriel Manastırı'nın en önemli ibadet alanlarından birine giriyoruz. Meryem Ana Kilisesi. Burada anlatacaklarım manastırın ruhani yapısını daha yakından anlamamızı sağlayacak. Şimdi Mor Gabriel Manastırı'nın hala yaşayan, hala nefes alan en önemli ibadet mekanlarından birindeyiz. Burası Meryem Ana Kilisesi. Bu kilise 5. yüzyılda inşa edilmiştir ve bugün bile aktif olarak kullanılan bir ibadethanedir. Yani burası sadece geçmişe ait bir yapı değil, günlük yaşamın parçasıdır. Meryem Ana Kilisesi manastır halkının günde 3 kez bir araya geldiği yerdir. Sabah, öğle, akşam. Her gün aynı düzenle dualara açılır. Manastırın girişinde gördüğümüz çan bu düzenin en önemli işaretidir. Sabahın
ilk saatlerinde çanın sesi yankılanır ve ibadet başlar. Bu ses yüzyıllardır değişmeyen bir çağrıdır. İçeriye baktığınızda iki kürsü dikkatinizi çeker. Bu çift kürsü sistemi ilahilerin iki koro halinde okunması için tasarlanmıştır. Süryani Ortodoks geleneğinde ilahiler sadece okunmaz, karşılıklı söylenir. Süryani Ortodoks inancında ibadet yalnızca sözle yapılmaz. Bu gelenekte secde ibadetin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle her ibadette günde 3 defa secdeye gidilir. İnanç bedenle ve ruhla birlikte yaşanır. İbadetin yönü tesadüf değildir. Süryani Ortodoks inancına göre İsa'nın ikinci gelişi doğudan olacaktır. Bu nedenle kıble doğudur ve tüm dualar doğuya doğru edilir. Meryem Ana Kilisesi mimari olarak genellikle iki bölümden oluşur. İlk bölüm günlük duaların yapıldığı ana mekandır. İkinci bölüm ise din adamlarının ayini yönettiği apsis bölümüdür. Apsis her zaman açık bir alan değildir. Din adamları ve yardımcıları özellikle çarşamba, cuma ve pazar sabahları haftada 3 kez bu bölüme geçerek ayinleri burada yönetir. Bu düzen ibadetin disiplinini korur. İçeride gördüğünüz tüm kitaplar Süryanice yazılmıştır. Bu dil 27 harften oluşur. Sağdan sola doğru yazılır ve burada yapılan tüm dualar yüzyıllardır değişmeyen bu dille okunur. Duvarlarda asılı tablolara dikkat edin. Burada kilisenin kurucularından Mor Samuel ve manastıra adını veren Mor Gabriel tasvir edilmiştir. Yeri gelmişken küçük ama önemli bir ayrıntıyı da hatırlatalım. Süryanice'de mor ifadesi erkek azizler için kullanılır. Kadın azizler için ise mort yani azize denir. Meryem Ana Kilisesi Mor Gabriel Manastırı'nda yaşayanlar için sadece bir ibadet alanı değildir. Burası günün başladığı, günün durduğu ve günün tamamlandığı yerdir. Ve şimdi bu yaşayan geleneğin içinden çıkıp manastırın diğer bölümlerine doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Meryem Ana Kilisesi'nden ayrılırken dar koridorlardan geçiyoruz. Bu küçük odalar ilk bakışta fark edilmese de manastırın en sessiz tanıklarıdır. Burası Mor Gabriel Manastırı'nda vefat eden rahipler için önceden hazırlanmış defin yerlerinin bulunduğu alandır. Bu defin yerleri ölümden sonra aceleyle yapılmaz. Her biri manastırda görev yapan rahipler için hayattayken hazırlanır. Bu anlayışta ölüm bir son değil, ibadetle geçen bir hayatın doğal devamıdır. Burada gösteriş yoktur. İsim tabelaları yoktur. Anıtlar yoktur. Sadece taş ve dua. Bu küçük odalar Mor Gabriel Manastırı'nda yaşamla ölümün birbirinden kopmadığını hatırlatır. Ve şimdi bu sessizliğin içinden geçerek manastırın en kutsal alanlarından birine doğru ilerliyoruz. Azizler Evi. Şimdi Mor Gabriel Manastırı'nın en sessiz, en derin hafızasına giriyoruz. Burası Azizler Evi. Azizler Evi manastırın eski mezarlık alanıdır ve milattan sonra 449 yılında inşa edilmiştir. Yani burası yaklaşık 1600 yıldır Mor Gabriel Manastırı'nda görev yapmış din adamlarının ebedi istirahatgahıdır. Bu bölümde toplam 15 mezar bulunmaktadır. Videoda gördüğünüz eyvanların altı ve duvarlara gömülü alanlar aslında birer niştir. Bu nişlerde yaklaşık 12.000 din adamının yattığı kabul edilir. Her bir mezarda ortalama 800 kişilik defin bulunmaktadır. Burada definler üst üste yapılmıştır. Bu yöntemin kemiklerin daha iyi korunmasını sağladığına inanılır. Yani bu alan sadece bir mezarlık değil, aynı zamanda bir inanç geleneğinin parçasıdır. Bazı din adamları ise oturur vaziyette defnedilmiştir. Üzerlerinde tören kıyafetleriyle yüzleri doğuya bakacak şekilde. Çünkü Süryani Ortodoks inancına göre Hz. İsa'nın ikinci gelişi doğudan olacaktır. Bu şekilde defnedilen din adamlarının ikinci gelişi hazır vaziyette karşılayacağına inanılır. Ancak bu her defin için geçerli bir kural değildir. Bir din adamı ancak vasiyet etmişse bu şekilde defnedilir. Asıl ve temel kural ise şudur. Din adamı yıkanır, kefenlenir ve dualar eşliğinde toprağa defnedilir. Azizler Evi günümüzde aktif olarak defin yapılan bir alan değildir. Ancak tamamen terk edilmiş de değildir. Her cumartesi akşamı manastır halkı buraya gelir, dua eder ve anma gerçekleştirir. Dikkat ederseniz nişlerin alt bölümleri betonla kapatılmıştır. Bunun sebebi
mezarların zamanla tamamen dolmuş ve artık mühürlenmiş olmasıdır. Yeni vefat eden din adamları ise az önce gördüğümüz boş mezar odalarına defnedilmektedir. Ayrıca bu bölümde Mor Gabriel Manastırı'nın kurucularından birinin mezarı da bulunmaktadır. Bu da Azizler Evi'ni sadece bir mezarlık değil, manastırın başlangıcından bugüne uzanan yaşayan bir hafıza haline getirir. Yerde görmüş olduğunuz bu mezar Mor Gabriel'in mezarıdır. Mor Gabriel 7. yüzyılda yaşamış. Bu manastıra hem ruhani hem de mimari açıdan en parlak dönemlerinden birini yaşatmış önemli bir din adamıdır. Vefatından sonra manastır onun adıyla anılmaya başlanmıştır. Mor Gabriel mezarının insanların ayakları altında olmasını bizzat vasiyet etmiştir. Çünkü hayatı boyunca son derece tevazu sahibi bir insan olarak yaşamıştır. Videoda da gördüğünüz gibi mezarı açıktır ve toprağına dokunulabilmektedir. Yaşadığı dönemde hastaları iyileştirdiğine inanılan bir şifacı olması sebebiyle inançlı insanların bu toprağa dokunarak şifa bulabilmesi yüzyıllardır süregelen bir gelenek haline gelmiştir. Ve şimdi bu derin sessizliği ardımızda bırakıp manastırın diğer bölümlerine doğru ilerliyoruz. Azizler Evi'nden ayrılırken taş merdivenlerden yukarı doğru çıkıyoruz. Bu merdivenler sadece katlar arasında değil, yüzyıllar arasında bir geçiş gibi. Üst katlara çıktığımızda Mor Gabriel Manastırı'nda yaşayanların günlük hayatlarına tanıklık ediyoruz. Burası bir müze değil, burası yaşayan bir inanç mekanı. Bu odalarda dünya hayatından bilinçli olarak uzaklaşmış, kendilerini ibadete, sessizliğe ve duaya adamış Süryani Ortodoks din adamları yaşıyor. Sabah, öğle, akşam, günde 3 kez dua. Yüzyıllardır hiç bozulmamış bir düzen. Burada zaman başka bir şekilde akıyor. Teras katına çıktığımızda ise manzara bir anda açılıyor. Taş duvarların ardından Mardin Ovası gözlerimizin önüne seriliyor. Rüzgar, sessizlik ve 1600 yıldır burada yankılanan dualar. Aşağıya manastırın avlusuna baktığımızda bu yapının sadece taşlardan değil, inançtan, sabırdan ve adanmışlıktan inşa edildiğini hissediyoruz. Bu avlu nesiller boyunca dua edenlerin, susarak anlatanların, diz çökenlerin avlusu. Biz bu manastırı ailecek gezdik ve sadece gezmedik, etkilendik. Sessizliğiyle, sadeliğiyle ve hala dimdik ayakta duran inancıyla. Süryanilik dünya hayatından kopmayı reddetmez ama ona teslim olmayı da kabul etmez. Bu manastırda yaşayanlar maldan, makamdan, kalabalıktan uzak, sadece inançlarıyla baş başa bir hayatı seçmişler. Bu kolay bir tercih değil ama derin bir bağlılığın göstergesi. Mor Gabriel Manastırı sadece bir yapı değil. Bu topraklarda hala nefes alan bir kültür, bir dua, bir hafıza. Ve biz buradan ayrılırken şunu hissediyoruz. Bazı yerler görülmez, yaşanır. Mor Gabriel bizim için artık sadece bir manastır değil, unutulmayacak bir iz. Azizler Evi'nden ayrılırken bazı mekanlar yalnızca gezilmez. Sessizliğiyle insanın içine işler. Mor Gabriel Manastırı da onlardan biri. Eğer bu kadim toprakların hikayeleri, yaşayan inançlar ve derin tarih ilginizi çekiyorsa bu yolculukla bizimle olmaya devam edin. Kanala abone olun. Bu sessiz ama güçlü hikayeleri birlikte keşfedelim.
savunulabilirdir, 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 savunulabilirdir.